Dostlarım, tekrardan merhabalar. Bu videoda sizlere güvenlik doğrulamalarımızı nasıl değiştirebiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir önceki video ile tamamen her şey aynı. Mesela ben şu anda mail adresimi kaybettim. Ne yapmam lazım? Yine aynı şekilde buradaki insan resmine tıklıyoruz arkadaşlar. Güvenlik bölümüne giriyoruz. Buradan e-posta adresini değiştir kısmı var arkadaşlar. Bu değiştire tıkladığımızda SMS ya da Google doğrulamamız hangisi varsa bizden onu isteyecek. Bunlardan birisinin olması şart. Ve bunları yaptığınızda da 48 saat boyunca para çekim işlemi yapamıyorsunuz. Şu anda e-posta doğrulamam benim yok. Güvenlik doğrulamasını kullanamıyorum. Şu alttaki kısma basıyorum. Ve güvenlik doğrulamasını sıfırla kısmı çıkıyor böyle. Bunu nasıl yapacağız? Burada diyor ki bu adresi kullanılamıyor. E-posta adresimi değiştirmek istiyorum diye burada yazıyor. Buna tıklayalım. Sıfırlamayı onayla diyelim. Benden Google doğrulama kodumu istiyor. Telefonumuza kurduğumuz. Hemen onu yazalım. Evet. Şimdi bana yeni bir e-posta adresi girmemi istiyor. Bu e-posta adresimi kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Tekrardan kodu gönder diyorum. Şimdi kodun gelmesini bekliyorum. Kodumuz geldi. Şöyle tıklayalım. Bakın şurada anti-phishing yazıyor. Bu oltalama engelleme demek arkadaşlar. Bir önceki videoda sizlere bahsetmiştim bundan. Oltalama engelleme kodundan. Ne yapmıştık? Biz teknoloji ve Bitcoin yazmıştık. Bu mailin benim tarafımdan Binance tarafından yollandığının bir kanıtı arkadaşlar bu. Eğer ki burada başka bir şey yazsaydı ya da burada hiçbir şey yazmasaydı bu mail Binance tarafından gelmemiş demektir. Bunlara dikkat edin. 467 630 bunu yazalım hemen. Sıfırlaya bastık. Ve şu anda artık benden birkaç tane daha soru isteyecek. Soruları cevaplamaya başlayın diyor. Burada diyor ki aşağıdaki para birimlerinin hangileriyle daha önce işlem yaptınız? Hiçbiriyle işlem yapmadım şu anda ben. İleri diyorum. Sonra diyor ki hesabınızda bulunan yaklaşık Bitcoin miktarı ne kadardır diyor. 0 ile 0,01 arası yani yoktu. İleri diyorum. Aşağıdaki para birimlerinden hangileri mevcut hesabınız için önemlidir? Hangisini sık kullanıyorsunuz diye soruyor yani. Bunlardan hiçbirini kullanmıyorum. Yukarıdakilerden hiçbiri diyorum. Gönder dediğimde güvenlik talebim onaylandı artık arkadaşlar. Şimdi tekrardan giriş sayfasına dönelim. Artık bu mail adresim değil de şuradaki mail adresim. Yeni oluşturduğum şu mail adresim geçerli olacak. Bunu yazalım. Şifrem yine aynı. Giriş yap dediğimde bunu doğruluyorum. Yine girerken benden Google doğrulama kodu isteyecek. Çünkü biz ne yapmıştık? Google doğrulama hesabını açmıştık. Hemen bunu yine telefondan kodumu yazıyorum. Şu anda giriş yaptım hesabıma. Gördüğünüz gibi mail adresim değişti. Tekrardan buraya gelelim. Buradan güvenliğe girelim. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? SMS doğrulamasını yine aynı şekilde böyle değiştirebilirsiniz. Burada önemli olan şey Google doğrulamasını kaybetmemeniz. Eğer ki Google doğrulamasını kaybederseniz nasıl yapacaksınız? Bakın bu Binance'te oluyor ama TR Binance'te bunu düzeltemiyorsunuz kolay kolay. Bunun için Binance TR'dekine özellikle dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada Google doğrulama yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu devre dışı bırak diyor. Devre dışı bıraka bastığınızda sizden hem o e-posta onayı isteyecek hem de Google doğrulama kodunuzu isteyecek. Eğer ki siz Google doğrulama koduna ulaşamıyorsanız şu alttaki kısma tıklayacaksınız. Eğer ki elinizde şu an Google doğrulama kodu varsa hala siz kaybetmediyseniz bunu buradan e-postanıza mail yollayıp sonra bu kodu girebilirsiniz. Ben kodu komple kaybettiğinizi varsayarak anlatıyorum. Bakın burada güvenlik doğrulaması kullanılamıyor yazıyor. Bunu tıkladığınızda karşınıza bir sayfa çıkacak. Açılsın hemen. Evet, güvenlik doğrulamasını sıfırladı altında yine bir sayfa çıktı. Burada diyor ki Google doğrulaması kullanılamıyor. Google doğrulamayı devre dışı bırakmak istiyorum diyor. Burada da mailimi yine aynı şekilde devre dışı bırakmak istiyorum diyor. Ben tabii ki de Google doğrulamayı seçiyorum arkadaşlar. Sıfırlamayı onaylaya basıyorum. Benden bu sefer e-posta adresime mail yollayacak. Tekrardan bakalım gelmesini. Evet, mail geldi şu anda. Tıklıyorum maile. Gördüğünüz gibi yine anti-phishing oltalama engelleme kodumuz doğru. Benim yazdığım şekilde. Buradan kodumu alıyorum. Kesinlikle bu anti-phishing'i bence aktif edin. Çok önemli. Çünkü bu kod yazmıyorsa bakın burada anti-phishing ya da oltalama engelleme kodu yazmıyorsa siz oluşturduğunuz halde gelen mailde
Demek ki bu dolandırıcı mail arkadaşlar. Siz bunu aktif ettiyseniz, kodu bu şekilde oluşturduysanız Binance size attığı her postada bu anti-phishing'i göstermek zorunda arkadaşlar. Göstermiyorsa o mail fake'tir. Bu kodu kopyalayalım. Oltalama kapatalım artık. Şuraya gelelim ve yapıştıralım. Gönder dediğimde yine benden soru isteyecek. Soruları cevaplamaya başlayını tıklıyorum. Yine aynı şekilde benden hangilerini yaptın diyor. Hiçbirini yapmadım. Ne kadar miktar vardı? Şu kadar vardı diyorum. Ve aşağıdakilerden hangisini en çok kullanıyorsunuz diyor. Yukarıdakilerden hiçbiri diyorum. Onayladığımda artık bu da olmuş oldu. Tekrardan hesaptan çıktı. Hesaba giriş yapmamı isteyecek benden. Tekrardan şöyle yapalım. Yine ikinci seviye olarak ya telefon doğrulama ya da Google doğrulama istiyor. Yapmak zorunda değilsiniz. Buradan bir çıkış yapalım arkadaşlar. Ama bunlar ikisinden birini yapmazsanız ya SMS doğrulama ya da Google doğrulama hesabınızı kaybettiğinizde almanız çok zor olur. Bunu söyleyeyim. En azından bir tane ikili doğrulamanız olması gerekiyor arkadaşlar. Giriş yapa tekrar tıklayalım. Yine mail şifremiz burada. Giriş yap diyelim. Bunu onaylayalım. Gördüğünüz gibi artık Google doğrulama sormadan direktmen girmiş olduk. Şimdi buradan tekrardan çıkış yapalım arkadaşlar. Hesaba hiç giremiyoruz diyelim, ne yapacağız? Burada yine şifremi unuttum kısmı var. Buna tıklayalım. Buradan benden e-posta adresimi ya da telefon numaramı istiyor. Ben e-posta adresimi yazıyorum. Geri gelelim böyle. Kopyala diyelim. Buradan e-posta adresimi yazdığımda geri diyoruz. Bunu yine tamamlayalım. Benim e-posta adresime bir kod gidiyor. Tekrardan kod geldi. Bakayım bu mu? Yok, bu değil, daha önce gelmedi. Evet, şu anda geldi kodumuz. Yine anti-phishing adı altında. 833 474. Bunu kopyalayalım. Yapıştırdım. Gönder dediğimde bana buradan yeni şifremi oluşturmamı isteyecek. Bu şekilde şifrenizi değiştirebilirsiniz, şifrenizi unuttuysanız. Evet arkadaşlar, bu videoda anlatacaklarım da bu kadardı sizlere. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.